Alıştırmalara hoş geldiniz. Arkadaşlar, alıştırmalara geçmeden önce bir uyarıda bulunmak istiyorum. Soru 1.5'te palyaço resmi var ve sonradan fark ettim ki palyaço fobisi olanlar olabilir. Lütfen fobisi olanlar soru 1.5'i atlasınlar. Çok pardon. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi bu alıştırmalarda da soruların Türkçesini ve İngilizcesini ekranda göreceksiniz. Ayrıca süre kısıtlamamız yok gene bu alıştırmalarda. Siz her sorudan sonra videoyu duraklatıp cevabınızı verin. Videonun sonunda tüm alıştırmaları bitirdikten sonra cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Cevaplar orada sizi bekliyor olacak. Peki, o zaman iyi şanslar. Doğru eki bulun. Terzi, tenisçi, palyaço, gizli öznesi ben ve biz olan cümleleri seçin. Öğrenciyim. Doktorsunuz. Mühendisler. Hemşireyim. Marangozsun. Güzeliz. İyiyim. Mimarsın. Zekiyiz. Dağcıyım. Bilmediğiniz kelimeler. Hemşire. Marangoz. Mimar. Dağcı. Boşlukları doldurun. Kahya. Aşçı. Hizmetçi. Yüzücü. Futbolcu. Gurme. Aşağıdaki kelimelerin sonuna verilen kişi eklerinden doğru eki ekleyin. Bilmediğiniz kelimeler. Hoşgörülü. Başarılı. Umutlu. Cevaplar. Bir cevap. D. Sebebini eleme yoluyla bulalım.
Seçeneklerde kişi ekleri var. Yani güçlü sıfatını yükleme çevirmemiz isteniyor. Öznenin biz olduğunu da görüyoruz. Özne yüklem uyumunu sağlamak için biz kişi zamirinin ekini eklememiz gerekiyor. Iz, iz, uz ya da üz. 4 varyantlı bir ek. Hepsi biz kişi ekinin varyantları. Henüz bir seçeneği bile eleyemedik. Peki, sesli uyumunu kontrol edelim. Güçlü kelimesinin son seslisi ü. Kelimenin son seslisi ö veya ü ise 4 varyantlı ekler için ü seslisini içeren varyantı kullanıyoruz. Yani doğru ek üz. Şimdi A ve B seçeneğini eleyebiliriz. Peki, C ve D seçeneğindeki tek fark Y kaynaştırması olduğu için bu kelimede bir kaynaştırma harfinin gerekli olup olmadığına karar vermemiz lazım. Güçlü, sesliyle biten bir kelime. Ve ekleyeceğimiz ek de sesliyle başlıyor. Türkçe'de iki sesli yan yana gelemeyeceği için evet kaynaştırma harfi gerekli. Yani C seçeneğini de eleyebiliriz. Doğru cevap D. Biz güçlüyüz. Bir, iki, cevap. B. Eleme yoluyla neden cevabın B olduğunu görelim. Öncelikle özne ben. Sadece B ve D seçeneğinde ben kişi eki var. O zaman biz kişi ekinin olduğu A seçeneğine ve sen kişi ekinin olduğu C seçeneğini direkt eleyebiliriz. Kalan seçeneklerin ikisinde de Y kaynaştırması kullanılmış. Evet, terzi sesliyle bittiği için ve ek sesliyle başladığı için kaynaştırma harfi gerekli. Çünkü Türkçe'de iki sesli yan yana gelemez. Eklememiz gereken ek de şahıs eki olduğu için Y kaynaştırması kullanılmak zorunda. Doğru. Kontrol etmemiz gereken tek şey kaldı. Sesli uyumu. Ben, kişi eki 4 varyantlı. İm, üm. 4 varyantlı eklerin sesli uyumuna göre kelimenin son seslisi e veya i ise i içeren varyant kullanılır. O zaman doğru cevap B. Ben terziyim. Bir, üç, cevap. D. Bu soruda virgülle ayrılmış iki cümle var. Birinci cümle özne yüklem uyumu olan tamamlanmış bir cümle. Bizden ikinci cümleyi tamamlamamız isteniyor. İkinci cümlenin öznesi ben. O zaman cevap ya C ya da D. Çünkü A seçeneği özne o olsaydı ve B seçeneği özne siz olsaydı doğru olurdu. İkisini hemen eleyelim. Kalan seçeneklerin ikisinde de Y kaynaştırması kullanılmış ve kullanılması gerek zaten değil mi? Çünkü Türkçe'de iki sesli yan yana gelemez. Ve biz sesliyle biten yaşlı sıfatının sonuna sesliyle başlayan bir şahıs eki eklemeye çalışıyoruz. Şahıs ekleri Y kaynaştırmasını kullandığı için de her iki şıktaki Y kaynaştırması doğru.
Ama sesli uyumuna göre kullanmak zorunda olduğumuz ek ım. Çünkü 4 varyantlı eklerin sesli uyumuna göre son sesli a veya ı ise ı seslisini içeren varyantı kullanırız. Yani cevap D. Siz gençsiniz, ben yaşlıyım. Bir dört cevap A. Arkadaşlar, özne sen olduğu için B ve D'yi hemen eleyebiliriz. Çünkü B seçeneğinde ben, D seçeneğinde biz şahıs zamiri eki verilmiş. Bunlarla özne yüklem uyumunu sağlayamayız. Ayrıca bu iki seçeneği hemen elememizin ikinci bir sebebi var. Tenisçi kelimesi sesliyle bitiyor, evet. Ama sen kişi eki sesliyle başlamıyor. Yani iki seslinin yan yana gelmesi imkansız. Y kaynaştırma harfi gerekmediği için B ve D'yi hemen eleyebiliriz. 4 varyantlı eklerde kelimenin son seslisi e veya i ise i seslisini içeren varyantı kullanıyoruz. O yüzden cevap A. Sen iyi bir tenisçisin. Bir beş cevap C. Özne biz olduğu için ben kişi zamiri ekinin varyantları olan A ve D'yi eleyebiliriz. Sesli uyumuna göre 4 varyantlı ekler için kelimenin son seslisi O veya U ise U seslisini içeren varyantı kullanıyoruz. Özne biz olduğu için ek uz olmak zorunda. İki sesli yan yana olamaz. O zaman bir kaynaştırma harfine ihtiyacımız var. Kişi ekleri Y kaynaştırmasını kullanır. O yüzden cevap C. Biz palyaçoyuz. İki cevap 1, 4, 6, 7, 9, 10. Hepsini inceleyelim. Öğrenci, isim. İm, ben şahıs eki. Öğrenci kelimesi sesli harfle bittiği ve sonuna eklenen ek sesli harfle başladığı için aralarına bir kaynaştırma harfi eklememiz gerekiyor. Çünkü Türkçe'de iki sesli yan yana gelemez. Kişi ekleri Y kaynaştırma harfini kullanıyor, değil mi? Peki, kelime olarak inceledik. Görüntüde tek bir kelime ama Türkçe'de kelimelerin sonuna ekler ekleniyor. Yani Türkçe sondan eklemeli bir dil. Bu ekler bize gerekli tüm bilgiyi veriyor. Yani aslında biliyoruz ki bu bir cümle. Şimdi cümle çözümlemesi yapalım. İlk yapmamız gereken yüklemi bulmak. Öğrenciyim, yüklem. Neden? Çünkü kişi eki bu kelimenin üzerinde. Ayrıca öğrenci kelimesi fiil olmadığı için bu bir isim cümlesi. Türkçe isim cümlelerinde olmak fiilinin görevini kişi ekleri üstleniyor. O yüzden im kişi eki bu cümlede öğrenci ismini öğrenci olma eylemine dönüştürerek onu yüklem haline getiriyor. Yüklemden sonra ikinci bulmamız gereken öğe özne.
Özneyi bulmak için yükleme, kim veya ne sorularını sormamız lazım. Kim öğrenci? Ben. Neden? Bakın, kelime çözümlemesi yaparken sebebini söyledik. İm, ben şahıs ekidir. Yani özne, ben. Ama özne cümlede açıkça kullanılmadığı için gizli özne. Bizden istenen gizli öznesi ben ve biz olan cümleleri bulmamız. O zaman birinci cümle ilk cevabımız. Arkadaşlar, bu anlattıklarım diğer 9 cümle için de geçerli. Çünkü hepsi isim cümlesi. Hiçbirinin yüklemi fiil değil ve yüklemi fiil olmayan cümlelere isim cümlesi diyoruz. O yüzden şimdi onları hızlıca inceleyelim. Doktorsunuz. Sunuz, siz kişi eki. Yani gizli özne siz. Bizden istenen özne siz olmadığı için bunu eliyoruz. Mühendisler. Ler, onlar kişi eki. Yani gizli özne onlar. Bizden istenen özne onlar olmadığı için bunu da eleyebiliriz. Hemşireyim. İm, ben kişi eki. Yani gizli özne ben. Bizden istenen öznelerden biri ben olduğu için cevabımıza eklememiz lazım. Ayrıca kelime sesliyle bitiyor ve ek sesliyle başlıyor. O yüzden y kaynaştırması kullanılıyor. Marangozsun. Sun, sen kişi eki. Dolayısıyla gizli özne sen. Bizden istenen özne sen olmadığı için bunu eliyoruz. Güzeliz. İz, biz kişi eki. Yani gizli özne biz. Bizden istenen öznelerden biri biz olduğu için cevabımıza bunu ekleyelim. Bu arada ek sesliyle başlasa bile kelime sesliyle bitmediği için y kaynaştırmasına gerek yok. Çünkü iki sesli yan yana gelmiyor. İyiyim. İm, ben kişi eki. Bu da demek oluyor ki gizli özne ben. Bizden istenen öznelerden biri ben olduğu için bunu da cevabımıza eklememiz lazım. Ayrıca kelime sesliyle bitiyor. Ek sesliyle başlıyor. O yüzden y kaynaştırması kullanılıyor. Mimarsın. Sın, sen kişi eki. Gizli özne sen. Bizden istenen özne sen olmadığı için bunu eliyoruz. Zekiyiz. İz, biz kişi eki. Yani gizli özne biz. Bizden istenen öznelerden biri biz olduğu için cevabımıza eklememiz lazım. Tabii kelime sesliyle bitip ek de sesliyle başladığı için y kaynaştırması kullanılıyor. Dağcıyım.
Ben kişi eki. Yani gizli özne ben. Bizden istenen öznelerden biri ben olduğu için bunu da cevabımıza eklememiz lazım. Ayrıca kelime sesliyle bitiyor ve ek sesliyle başlıyor. O yüzden y kaynaştırması kullanılıyor. Üç bir cevap. Ben Kahya'yım. Ben aşçıyım. Ben hizmetçiyim. Üç iki cevap. Onlar yavaş, ben hızlıyım. Üç cevap. Biz yüzücüyüz. Üç dört cevap. Ben futbolcuyum. Üç beş cevap. Biz gurmeyiz. Dört cevap. Bu soruyu doğru cevaplamak için sesli uyumunu ve y kaynaştırmasının görevini bilmek yeterli. Öncelikle ekleri inceleyelim. Verilen şahıs eklerinin içinde ek yok ibaresi olmadığı için o şahıs zamiri eki yok. Ayrıca sadece onlar şahıs zamiri iki varyantlı ek kullanıyor değil mi? Onlar şahıs zamirinin eki çoğul ekidir. Ve bakın çoğul eki ler verilen eklerin içinde yok. O yüzden biz bu soruda 4 varyantlı eklerin sesli uyumunu baz alacağız. Hadi bakalım. Hoşgörülü sıfatının son seslisi ü ve kelime bu sesliyle bitiyor. Bu şahıs eki sesliyle başlıyorsa y kaynaştırma harfinin gerekli olduğu anlamına geliyor. Peki, önce sesli uyumunu kontrol edelim. Seçeceğimiz ek ü seslisini içermek zorunda. O zaman ya üs, ya sün ya da olmalı. Bu üçünün arasında y kaynaştırması kullanan yok. O zaman doğru cevap sün. Başarılı sıfatının son seslisi ı ve kelime bu sesliyle bitiyor. Tamam, şahıs ekleri için y kaynaştırmasını gerektiren bir kelime. Sesli uyumuna göre ek, ı seslisini içermek zorunda. Zaten sadece yız var. Tembel sıfatının son seslisi ve kelime sessiz bir harfle bitiyor. Bu durumda iki seslinin yan yana gelmesi imkansız olduğu için bir kaynaştırma harfine ihtiyacımız yok. Sesli uyumuna göre ek, i seslisini içermek zorunda. Yani doğru cevap is ya da yiz. Bir kaynaştırma harfi kullanmayacağımız için tabii ki doğru cevap is. Umutlu sıfatının son seslisi u ve kelime bu sesliyle bitiyor. Yani kişi ekleri için y kaynaştırmasını gerektiren bir kelime.
Peki, ses uyumuna göre ek hangi sesliyi içermek zorunda? U seslisini değil mi? Yani doğru cevap yum ya da us. Doğru cevap yum. Çünkü Y kaynaştırması var. Hoşgörülüsün. Başarılıyız. Tembeliz. Umutluyum. Nasıl gitti? Yanlışlarınız varsa dert etmeyin. Dediğim gibi günün sonunda her alıştırma öğrenmek için bir fırsat. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.